Bunu sadece pedofiliye indirmek, olayı belki boyutunu biraz küçültmek gibi. Dolayısıyla bu sadece bir pedofili ya da sapkınlıktan ibaret dosya değil. Bu olayı 2009 öncesi ve sonrası olarak ayırmamız gerekiyor. Kaldığımız yer, dediğin yer önemli yer. Çünkü bu işte o yüzden hani bu sadece bir pedofili değil, bu bir uluslararası bir ajanlık durumu. Musk'ın adı da bu Epstein dosyasıyla anılıyor. Ne var o belgelerde? Davutoğlu da sanıyorum bir istekte mi bulunmuş? Yani bir şekilde bir tanışma isteği var. Yardım da şu şekilde istiyor. İşte bizim misyonumuz, yani Müslümanlığın karşısında olan bir misyon ve şu andaki Türkiye'deki o zamanki yaşanan şeyler böyle biraz daha muhafazakarlığın hakim olduğu bir dönem. Dolayısıyla böyle laik sistemde olan bir okulun zaten bu fonlama olayını biliyorsun. Yani niye fonlandığını bilmen gerekiyor. Yani bir yabancı ülkedeki bir kuruluş sana yardımcı oluyorsa başka bir ülkeye, öyle bir açıklanıyor ki sanki Rixos Oteli bu olayın içinde, hepsini biliyor, ediyor falan. Yok öyle bir şey. Yani Fethah Bey'i işte diyorlar ki işte Fethah'tan önce işte görüşmüş falan. Ahmet Mücahit Ören, tanımıyorum kendisini. Hakikaten Jared Kushner'in babasının evinde Netanyahu'nun kaldığını biliyoruz Amerika'ya geldi. Bu çıkanlardan sonra Başkan Trump'ın Barack Bey'i geri çağırma durumu olabilir. Bu kişi 2010, 2011 ve 12 yıllarında emlakçılık yapıyor. Yani bildiğiniz emlakçı. Ve bu hepsiyle tanışması da oradan kaynaklı. Şimdi dünyanın konuştuğu bir konu var. Malum Epstein dosyası ve Türkiye'ye uzanan ayağıyla ilgili de çokça şey konuşuluyor. Amerika'dan sevgili Kemal Erkan bizimle, siyaset uzmanı ve aynı zamanda kendi tabiriyle part-time gazeteci. Şimdi Öyle oldu. ondan rica ettik bu dosyayı anlatması için. Kemal hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Merhabalar, hoş bulduk Bengü. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Şimdi biz tabii bu dosyayı aslında pedofili, dolayısıyla sapkınlık kısmıyla biliyoruz. Midemizi bulandıran kısmı bu. Ama Epstein dosyası dediğimiz şey, senden duyduklarım, araştırdıklarım gösteriyor ki bu geniş çaplı bir ajanlık faaliyeti İsrail'in başını çektiği. Dolayısıyla dosyayı sadece ismi geçenleri, sadece pedofili kapsamında değil, daha geniş kapsamda düşünmek gerekiyor. Doğru mu söylüyorum? Çok çok doğru. Bu Epstein meselesini doğru okumak zorundayız. Yani burada bu kritik bir olay. Bunu sadece pedofiliye indirmek, olayın belki boyutunu biraz küçültmek gibi. Dolayısıyla bu sadece bir pedofili ya da sapkınlıktan ibaret dosya değil. Burada uluslararası ölçek, kapalı bir sistemden bahsediyoruz ve bu organize bir yapı var. Ve bu yapının nasıl işlediğini görüyoruz. Bu yapının işlemesinde şöyle bir durum var. Pedofili olayı araç olarak kullanılmış. Yani herkes, bu dosyadaki herkes pedofil dememiz doğru olmaz zaten. O da sanırım sorumlu bir açıklama da olmaz. Ama onu kullandıkları bazı kişiler var. Uyuşturucu kullandıkları bazı kişiler var. Kendi gizli ağlarını geliştirmek için, networklerini geliştirmek için kullandıkları bir ağdan da bahsediyoruz. Yani onları çeşit çeşit araçlara dönüştürmüşler. Şimdi bu sene daha önceki yaptığımız yayınları biliyorsun. Benden öncesinde Epstein dosyasını 2 senedir falan zaten cover ediyorum kendi YouTube'umda da. Şöyle bir durum var. Yani bu dosyanın bu noktaya geleceği belliydi. Şimdi Hı hı. buradaki odak noktalarından bir tanesi işte Başkan Trump'ı biraz zor duruma sokmak anlamındaydı. Yani şu anki açıklananlar, daha önce seninle yaptığımız programda da bizim konuştuklarımız ve benim şu ana kadar hep söylediğim, bu işte Trump'ın direkt bir ilgisinin olmadığıydı. Ben Evet. daha önce yine belirttiğim gibi ben özellikle bizi izleyenlerden şunu istiyorum. Bu olayı 2009 öncesi ve sonrası olarak ayırmamız gerekiyor. Mesela işte biz seninle yayın yapıyoruz. İşte belki bir 9-10 aydır falan tanışıyoruz. Şimdi senin benimle ilgili bilmen gereken şeyler vardır. Bu herkese açıksa, işte bir gazetede yayınlanmışsa, benim işte diyelim ki yani Allah göstermesin bir sabıkam vardır, şudur budur. Sen bunu görebiliyorsundur. O zaman sorumluluk sana geçiyor. Benle olan bu iş ilişkisini devam ettirip ettirmemek, yani diyelim ki kötü yüz kızartışı, şu an hani sizdeki uyuşturucu operasyonlarını biliyoruz. Burada pozitif çıkanları biliyoruz. Burada işte Evet. tutuklanma durumunda olan kişileri biliyoruz. Mesela şimdi ne diyoruz? Bunu hani bundan öncesini bilmiyordun, şimdi biliyorsun. Dolayısıyla Epstein olayında da 2009 önemli. Başkan Trump 2004-2005'te söylediğimiz gibi kendisini bu kişiden tamamen izole etmiş. Yani benim
Şimdi bu açıklanan dosyalar biraz eziyet niteliğinde. Çünkü araştırırken herhangi bir şey yok. Böyle, nasıl söyleyeyim, işte, çok teknik araştırma yapmana izin vermiyor. Tek bir kelime girebiliyorsun. 2 kelime girdiğinde her şeyin tam uyumlu olması gerekiyor. Hani, Nevşin Mengü galiba değil mi? Çok yüklendiler ya, işte, adamın imla hatasından falan. Yani biraz, basit bir açıklama olmuş ama hakikaten de çok imla hataları falan bir şey. O yüzden bazen search yaptığınız zaman, araştırma yaptığınız zaman tam olmuyor. Şimdi ben yayından önce dün, bugün Türkiye'deki bazı yayınları da izledim. Eee, Bizdeki bu, hani, sosyal medyanın verdiği bir problem var. Yani çamur at izi kalsın, bir şey bahsedelim. Onunla ilgili herhangi bir background'da bir şey olmamasına rağmen o kişiyi suçlu kabul edelim falan. Şimdi Evet. bu dosyayı kirletmemek gerekiyor kötü haberlerle. Dolayısıyla hani sorumlu bir gazetecilik yapılması gerekiyor ki bizim buradaki, eee, şu an bizim bunu haber olarak verdiğimizde, bunu yorumladığımızda buradaki olayların önemi azalmasın. Yani Hı gereksiz hı. insanları, gereksiz kişileri çok fazla, hani, sadece ismi orada olunmuş diye, hani, yargılamamak gerekiyor. O yüzden dikkatli gitmemiz gereken bir yol. Evet. Şimdi sen bir önceki yayınımızda en son ben senin kanalına davetli olduğumda ben gerçi soru soran oldum. Sen yine araştırmalarını anlattın. Orada tam söylediğin noktada bırakmıştık. Dedin ki muhtemelen bunlar erişime açılacak ve Trump'ın aslında konuyla ilgisinin olmadığı ortaya çıkacak. Çünkü Hı onun hı. üzerinden Trump'a bir baskı kurulduğu ifade ediliyor. Ben de sana soru olarak ya Yahudi lobisi bunun üzerinden mi geliyor Trump'a ve isteklerini yaptırıyor diye Hı hı. sormuştum. O günün siyasi konjonktüründe de aslında olasılıklardan biri olarak görünmüştü. Sen de ben öyle düşünmüyorum demiştin. Geldiğimiz noktada tam böyle oldu ve Trump aslında bu Epstein dosyasıyla ilgili süreçte suçlu değilim ifadelerinde destekler nitelikte bir bilgiye ulaşılamadı, değil mi? Evet, yani şu ana kadar açıklanan herhangi bir, yani herkes araştırıyor bir taraftan. Evet. Herhangi bir Trump'ı, direkt suçlayan, yani ne görüyoruz aslında biliyor musun? Yani adam bir şekilde Trump'ı, bir şeyin içine çekmeye çalışıyor etrafındaki kişilerle ama Trump'a direkt aksesi yok. Yani Ha. bu gerçekten önemli bir detay. Bir şekilde Trump'a nasıl zarar verebilirim diye düşünüyor. Zaten o yüzden de genelde etrafındaki insanları kullanıyorlar. Şimdi bu senin o son sorduğun soruyla yani kaldığımız yer dediğin yer önemli yer. Çünkü bu, işte, o yüzden bu sadece bir pedofili değil, bu bir uluslararası bir, Ajan. ajanlık durumu ve bunu, yani, hem finans açısından baktığımız zaman çok kuvvetli desteklemişler hem de, oluşumunu çok desteklemişler. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela burada Amerika'da, yani, bizim, hani, Türkiye'den farklı olarak politikacıların şöyle bir durumu var. Her politikacı kendi parasını toplamak zorunda. Yani bir fundraising dediğimiz şey, yani, seçime gireceksin, işte, sen, işte, gidiyorsun seçmenlerden diyorsun ki bana bağış yapın ki seçim kampanyamı devam ettireyim. Şimdi bu nasıl bir durum oluyor? Buradan siz, birilerini destekliyorsunuz. İşte, o desteklediğiniz zaman onlardan bir şey istiyorsunuz. Dolayısıyla politikacılarla seçmen arasında böyle bir tuhaf bir ilişki oluşuyor. Hımm. Yani bunu ben çok yakından da yaşadım ve şimdi tabii burada limitler var ama o limitleri de bypass ettikleri bir durumlar var. O durumlardan bir tanesi de bu super PAC dediğimiz bir olay. Super PAC'lerde limit yok. Yani bir organizasyon, bir kuruluş, sivil toplum örgütü gibi düşünelim. O diyor ki biz bu seçimde şu adayı destekleyeceğiz diyor. Siz oraya çok yüksek seviyede bağış yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla istediğiniz kişi belki de seçilebiliyor bu durumdan dolayı. Şimdi o niye önemli? Bu ağın genişlemesinde politikacılara ulaşmaları gerekiyor ve bu, kaynağı çok belli olmayan, paranın nereden geldiğinin pek belli olmadığı bir sistem, çok, geniş bir, support sağlıyorlar bu adaylara. Evet. Mesela şu an bizim yaşadığımız eyalette bile bu aynı. Mesela bizde şu an seçilen kişi, biz onun karşısındaydık seçilmeden önce. Favori aday değildi ama New York'tan tam $2 milyon bir iş adamından yardım geldi seçim için ve bütün televizyon reklamları falan onunla halloldu ve dolayısıyla bir karalama kampanyasıyla seçimi kazandılar. Bu şekilde hatırlarsın FETÖ terör örgütünde de böyle bir şey vardı. Bir şekilde hücre hücre büyüyorlar. Buradaki hücreler Evet. biraz daha büyük hücreler. Şeyden dolayı, uluslararası olmasından dolayı Evet. ve bu adam bir de çok belki, hani, daha sonra değiniriz ama
Bizim İngilizce'de name dropping dediğimiz bir olay var. Yani şey yapıyor işte, diyor ki kendine bir not gönderiyor. İşte şununla konuştum ya da şundan bir e-mail geldi, ona şunu söyledim. Ama o söylediği kişiden bir e-mail yok. Yani dün 3 saat bunun üzerinde araştırdım. Yani bir şekilde kaynağına gideyim diye. Ya da bir arkadaşına e-mail gönderiyor. Diyor ki işte şu yemeğe gelecekti, o işte geldi. İşte onunla beraber şu kişiyle buluşacağız deyip bir name dropping olayı yapıyorlar. Hımm. Yani o da herkesi bir şey altında bırakıyor, işte töhmet mi? Töhmet altında bırakıyor. Evet, töhmet altında. Ondan sonra yani bir hani bilerek, hani isteyerek yaptığı şeyler var. Ben müsaadenle bir iki şey daha söylemek istiyorum. Şimdi biz hani ben aynı zamanda sağlık üzerine iş yapan iş adamıyım. Evet. Biz bir şey yazılı koymadan, bir şey yani bir iletişimi yazılı hale koyup göndermeden önce çok düşünürüz eğer kritik bir konuysa. Yazdığımız her şeyin bize karşı yanlış olarak kullanabileceğini bildiğimiz için Hı hı. bu işe, işte sağlık sisteminin içinde olduğumuz için sigorta firmalarıyla olabilir, hastanelerle olabilir, kim olursa olsun. Mesela ben çok sinirli olduğum bir zamanda e-mail'i yazarım. Sonra onun üzerine tam bir gün geçmesini beklerim. Ondan sonra eğer halen aynı şekilde hissediyorsam bir gün sonra, ondan sonra gönderirim. Bu adam da onun tam tersini yapmış. Yani tam tersi dediğimiz yani her şeyi bir şekilde kayıt altına almış. Doğru, yanlış, gerçek hiç önemli değil. Hepsini bir şekilde kayıt altına almış. Ben onu bilinçli yaptığını düşünüyorum. Evet, evet. Şimdi Trump'la ilgili durumu anlattık aslında kaldığımız yerden. Sen de bunun teyidini vermiş oldun. Şu ana kadar araştırılanlarla bu arada. Sevgili Kemal ve ekibine de çok teşekkür ediyoruz ayrıca. Bu yayın içinde belgeleri taramaya gayret etti. Özellikle Türkiye ile ilgili kısım çok önemliydi. Buna dair sorularımız olduğunu söyleyince de. Ama Trump'ın en yakınlarında dolaşan bir isim. Musk'la Hangisine? ilgili Bir, süreç. birkaç tane var. Hangisine gidiyoruz? Maska mı gidiyoruz? Vereceğim onlara. Evet, evet. Şimdi orada da durum başkaydı. Şimdi biz bir ara Musk'ın Trump'a res çektiğine şahit olduk. Sonra başka şeyler oldu. Onu takdir ettiğini söylediği tweetler paylaştı. Süreç değişti. Ama şu an Musk'ın adı da bu Epstein dosyasıyla anılıyor. Ne var o belgelerde? Valla belgeler Elon Musk için hiç iyi değil. Ben 6. hissime çok güvenen biriyim. Bizim yani İngilizce işte gut feeling dediğimiz şey. Ben hissediyorum. Adam Trump'a karşı çok sert çıktı. Trump'ı Hı çok hı. destekledikten sonra ve bunun için bayağı büyük bir risk aldı. Sonra bu Epstein dosyalarında Trump'ın gereksiz yere suçlamaları, isminin geçmiş olup olmaması daha ortada yokken Trump'a bir tavır aldı. Hatırlarsanız hatta bir gözüne bir yumruk yemişti. Hatta çocuğum vurdu dedi. Trump'ın yanında White House'da hemen bir basın toplantısında. Bunlar çok tuhaf işlerdi o zaman. Ben diyordum ki yani bu adam neden bu kadar büyük tepki gösteriyor? Kendisi yani bu kendi desteklediği kişi bu kadar bel altı vurmasa falan diyordum ve bir de Elon Musk'ın da yani kredibilitesi nedir? Onu da biraz hani oturup düşünmek lazım. İşte bu adamın 14 tane çocuğu var, anneleri belli değil ya da biz bilmiyoruz. Kaç Evet. tane kadın, kaç farklı kadından ve ahlaki bir şey yok bu arkadaşımızın. Dolayısıyla bir hani ahlak bekçiliği yapmasını da beklemiyoruz ama Trump'ı çok Evet. kötü yargıladı. Ama ben mesela o zaman şey demiştim. Yani madem böyle düşündün çocuğunu niye götürüyorsun White House'a? Niye o çocuğu Trump'la aynı yerde bulunduruyorsun falan diye söylemiştim. Evet. Şimdi Evet. o zaman biz buradan ne anlıyoruz? Demek ki ben orada dedim ki ya burada bir şey var. Sonra geri geldi. Sonra tekrar desteklemeye başladı. Evet. Şimdi ilk baştaki verdiğimiz şöyle bir şey var. İşte o 2009 olayı niye önemli diyoruz? 2009 olayı eee, öncesi ve sonrası için diyoruz değil mi? Şimdi 2012'de, 2013'te, 2014'te Elon Musk'ın Çin adasına gittiği Çok çok özür net bir dilerim şey. bu arada. Çok özür diliyorum. Bu Rica ederim. kadar Yok. önemli bir dosya ama asla durmadı. Yani Gururunu yanlışlıkla kedi saldı. düşmesin Epstein dosyasına. Ay kıyamam düşmesin o öyle kirli yerlere. Şimdi, buradaki, yani 2012, 13, 14 ben bütün yazışmalarına baktım. Tabii hepsine bakamadım. Tabii. Şöyle O hepsine kadar bakamadım. belgeyi taramak imkânsız tabii. Aynen, aynen. Çünkü burada şöyle bir durum var. Yani mesela giriyorsunuz, search yapıyorsunuz, işte bir belge, yani bir e-mail var. Diyelim ki o e-mail'in işte 3-4 kişi reply etmiş falan. Onu 4-5 kere açmanız gerekiyor olayın tamamını görebilmeniz için. Yani Evet. biraz meşakkatli bir şey, süreç. Yani bu bence biraz da sanki acaba
hani kamuoyuna böyle bir şey verelim, onlar bununla oyalanırken biz başka şeyler mi yapalım? O da hani o da aklıma gelmedi değil. Çünkü hani herhangi birinin buradan kısa bir sürede bir sonuç çıkartması mümkün değil. Ondan Hımm. sonra bunun dışında biz başka ne biliyoruz? Aynı şekilde mesela şu an bu hafta hatırlar mısın? Hani normal arada konuştuklarımızda Clinton'la önce ifade Evet, vermeyi evet. reddettiler. Dün ifade vereceklerini söylediler. Bu dosyalardan dolayı mı bunun bir etkisi oldu mu? Muhtemelen olmuştur. Hı hı. Dolayısıyla bizim burayı ben tabii ki biraz da Türkiye açısından olaya baktım. Yani Türkiye'deki önemi nedir? İşte biraz da hani şeyden sosyal medyada aslında şöyle yardımcı oldu. Biri diyor ki işte benim herhangi bir alakam yok işte o belge şöyledir böyledir diyor. Öyle olunca işte onunla ilgili araştırma yapıyorsunuz. Yani normalde hiç araştırmayı düşünmediğiniz ya da tanımadığınız birisi yani Twitter'da görüyorum işte bir şey söylemiş. Abi bakayım diyorum hakikaten başka bir şey yok mu? Sonra bakıyorsunuz aslında öyle değil başka bir şey de var. Onları biraz araştırdık. Daha sonra işte acaba Türkiye'nin uluslararası boyutunda bizi nasıl etkilemeye çalışmışlar bölümüne biraz daha baktık. Oradan da başka işte kişiler, başka aktörler bu olayın içinde onları keşfettik. Beraber konuşalım. Beraber konuşalım. Tam da o söylediğin isimlerden biri siyasette, medyaya, pek çok alanda iş insanlarının da adının geçtiği bir sosyal medyada da aslında bununla ilgili yine daha önceki konuşmalarımızda da paylaştık bu konuya dair başlıkları. Pek çok şey var Türkiye'ye dair. Şimdi dilersen ağır toplardan başlayalım. Siyasetle ilgili süreçte ismi geçen biri var. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun da adı geçiyor. Ve bu isimle ilgili süreçte hangi noktada geçiyor onu da senden öğrenmek isteriz. Sanıyorum yani direkt bir şey yok. 2010'da bir e-mail var. 2010-2011 sanıyorum Ahmet Davutoğlu Amerika'dayken görüşme talepleri geliyor. Dedim ya bu adam bir şekilde bir network'ünü geliştirmeye çalışıyor. Hani şu da var. Hani Ahmet Davutoğlu da sanıyorum bir istekte mi bulunmuş? Yani bir Hı hı. şekilde bir tanışma isteği var. Ve bu Evet. 2010-2011 yine 2009'u hatırlamamız gerekiyor. 2009'dan sonra yapılan her şey bir yanlışın parçası olmak demek. Bu adam dediğimiz gibi yani işte bağlantılarını kullanıp bir şekilde yani bunun hani İsrail adına çalıştığı %97. Dolayısıyla muhalefetteki başka insanlarla da görüşmeye çalışıyor. Başkan Erdoğan'la da görüşmeye çalışıyor. Mesela oradan herhangi bir şey çıkmamış ama Ahmet Davutoğlu ile kısa bir görüşme yaptığını şu ana kadarki gördüğüm eee, Belgelerde. belgelerde onu gördüm. Evet. Ama onun devamında bir şey yok. Bundan dolayı da Ahmet Bey'i suçlamak Tabii, evet. yani pek mümkün değil. Çünkü Tabii. yani o gün mesela bana da ulaşmış olsaydı belki ben de görüşürdüm. Öyle Hı söyleyeyim. hı. Hı Yani hı. o zamanki konjonktürde bir şey yok. Bir olay işte biraz böyle herkes tarafından duyulmadı. İllaki bir araştırma yapman gerekiyor ama Hı çok böyle hı. ortaya dağılmamıştı o zaman 2009'daki Evet. tutuklanma. Evet. Dolayısıyla belki yani onun üzerinden Ahmet Bey'e çok yüklenmek doğru mu olur mu? Başka şeyler üzerinden yüklenebiliriz ama yani bunda pek şey yok. Pek bir suçu yok gibi sadece bir görüşme yapmış. Ama yani Evet. görüşme yapmadım diyorsa işte o zaman biraz üzerine gidilmesi lazım. Çünkü orada bir yarım saat bile olsa, bir saat bile olsa bir görüşme Tabii. olduğu var. Var. Bu bilgi var orada Hı hı. ama elbette başta konuştuğumuz konu biz sadece olayı sapkınlık boyutuyla tanıyoruz ama bu bir ajanlık ve Mossad'ın başını çektiği bir ajanlık faaliyeti. Dolayısıyla pek çok unsuru, pek çok kişiye ulaşma gayretini de içinde barındıran bir takım faaliyetleri içeriyor. Hı Dolayısıyla hı. Sayın Davutoğlu da bu bağlamda bir bağlantı da kurmuş olabilir. Bu elbette diğer belgelerin de ortaya çıkmasıyla konuşabileceğimiz bir diğer konu. Şimdi Evet, çok önemli, Türkiye için çok önemli eğitim kurumlarından bir tanesi. Robert Koleji. evet. Şimdi, Ya o bu da tabii çok çarpıcı oldu bizim açımızdan. evet. Ya şöyle, bu yeni dalgadaki ilk attığım tweet'lerden bir tanesi. Çünkü İngilizce yazılmış bir e-mail. Robert Koleji'nin mütevelli heyeti olan bir kişi. Bu kişiye ulaşmaya çalışıyor sanırım 2014 diye hatırlıyorum tarihini. Hı hı. Ve şey istiyor, yardım istiyor. Yani ve yardım da şu şekilde istiyor. İşte bizim misyonumuz yani Müslümanlığın karşısında olan bir misyon ve şu andaki Türkiye'deki o zamanki yaşanan şeyler biraz daha muhafazakarlığın hakim olduğu bir dönem. Dolayısıyla böyle laik işte sistemde olan bir okulun yardıma ihtiyacı olduğunu ve ondan dolayı para bağışlamasını istiyor.
Şimdi mütevelli heyetin üyesi dediğimiz kişi aynı zamanda New York Times'da bir yazar. Hı hı. Ama şimdi mesela benim şu an çalıştığım 3, 4 hatta 5 farklı sivil toplum kuruluşu var. Ben kendi ismimi koyup bir kuruluş için bir şey istiyorsam mesela şu an o aşamadayım. Çalıştığım bir non-profit için şu an yardım isteme aşamasındayım. Bir 12-13 kişiye falan e-mailler Hı hı. gönderdik. Şimdi tabii buradaki şey değil yani tamamen yardım amaçlı. Şimdi bu bir Tabii. okul olmuş olsa bir de Robert Koleji gibi köklü bir okul olmuş olsa bu olay hani bu kadar şey olmaz. Önemli olmaz ama şimdi Robert Koleji'nin de durumu malum Türkiye'de. Yani hoş olmamış. Yani Robert Koleji'nin bunu sadece yani biz zaten kendisini istifa ettirdik. Bu olay işte ortaya çıktığında 2019 galiba ya da 2017 olabilir. Tarihlerde şey değilim ama bu olay çıktıktan sonra işte zaten istifa etti demesi Robert Koleji'nin tam olarak aklıyor mu sanmıyorum. Yani biraz daha Sanmıyorum. dikkatli olunması gereken bir durum. Zaten bu fonlama olayını biliyorsun. Yani niye fonlandığını bilmen gerekiyor. Yani bir yabancı ülkedeki bir kuruluş sana yardımcı oluyorsa başka bir ülkeye, kimse kimseyi o kadar çok sevmiyor. Yani bunu bizim hepimizin anlaması lazım. Ve bu beni hep şaşırtmaya devam ediyor. Yani böyle şeylerde yangınlarda işte Help Turkey falan diye işte çıktı ya işte birkaç tane Nahil Cühela. Olayın hani boyutunu anlamadan ve bunları daha önce biz hep komplo teorisi olarak gördük. İşte dedik ki Illuminati şudur budur falan. Yok işte var ya bütün isimler seninle de konuştuğumuzdaki bütün isimler burada. Yani şimdi ben bu listeye bir bakıyorum ya diyorum yani bu insanlarda hiç mi akıl yok? Akıl var ama herhalde sistem böyle diye düşünüyoruz değil mi? Yani Jared Kushner diyoruz, Evet. Ivanka Trump diyoruz, işte Steve Bannon, Josh Bolton, Bill Melinda Gates. Bu adamların ismi kaç tane farklı komploya karıştı. Burada mesela belki o detayı atlarsın sonra ben şimdiden söyleyeyim. Mesela Bill Gates işte karısına antibiyotik veriyor. Verme sebebi çünkü bir Rus bir hayat kadınıyla beraber oluyor. Oradan cinsel yolla bulaşan bir hastalık kapıyor. Kadını bulaştırıyor karısına. Onun haberi olmadan ona antibiyotik veriyor. Ve bu yani bu belgelerde var. Tamam mı? Şimdi bu çok iğrenç bir şey. Ama şimdi bunu da yapabiliyorsa Bill Gates gibi biri demek ki o komplo teorilerini de tamamen bir kenara atmamak gerekiyor. Evet. Evet. Yani Yani biraz hani temkinli yaklaşıp çok da hani hepsini doğru olarak kabul etmemiz gerekmiyor ama temkinli yaklaşmakta yarar var. Dolayısıyla evet. herhangi bir yabancı örgüt yatırım yapıyorsa, bağış yapıyorsa Türkiye'deki bir yere ya da Afrika'daki bir ülkeye ya da işte Avustralya'daki bir yere bilin ki orada bir art niyet var. Kimse o kadar iyi değil. Kara Yani kaşımıza, kara gözümüze yok, yapmıyorlar yani yok. bu Hiç bağışları. mümkün değil. Evet, evet. Şimdi Rixos otelleri de geçti. Ya Rixos Yani bizim yani dediğimiz bir yer. O evet. da şimdi ilk baştaki şeyi hatırlarsın. Şöyle bir durum var. Yani bu dosyada olma şey anlamına gelmiyor. İşte herkes işte işte öyle bir açıklanıyor ki sanki Rixos Oteli bu olayın içinde hepsini biliyor, ediyor falan. Yok öyle bir şey. Yani Fethah Bey işte diyorlar ki işte Fethah'tan önce işte görüşmüş falan. Yok adamın direkt bir görüşmüşlüğü yok. Ben bütün belgelere baktım. Sadece yani personal assistant bunlardan bir şey geliyor, talep geliyor. Onların eğitilmesiyle ilgili bir şey var. Bir görüşme var. Ama bunların hiçbirinde Fethah Bey yok. Hımm. Ondan sonra ve bu tamamen şeye bağlanmış, yani iş sınırları içerisinde. En azından ben öyle gördüm. İş sınırları içerisinde olan bir şey. Şöyle söyleyeyim, bizim bütün konuştuklarımız bizim gördüğümüz belgelere göre. Yani Tabii, mesela tabii. az önce Elon Musk için neden yani daha açık konuşabildik? Çünkü Elon Musk'ın kendi yazdığı bu adaya ne zaman gelebilir? İşte helikopter gönderecek misin? Ben göndereyim, sen gönder. Kaç kişi geliyorsunuz? Çılgın partilere ne zaman gelebiliriz? Bunlar bir yerde, iki yerde, üç yerde değil. O yüzden rahatlıkla. Şimdi Fethullah Tamince'nin asistanının bu Sultan bin Süleyman galiba. Onun Hı. isteğiyle bunlara yardımcı olmuş olması onların bu davayla bir ilgisi olduğunu göstermiyor. Yani Göstermiyor. şu ana kadar gördüğümüz şeyde beni rahatsız eden bir şey olmadı. Sadece şu var. Yani niye böyle bir şey için Fethah Bey'i rahatsız etmeleri gerekiyor? Yani onun asistanı bile olsa. O tabii biraz böyle tuhaf bir durum ama bunu biz yapıyoruz. Yani biz işte hani Amerika'dan biri olunca işte Türkiye'de en yüksek yerlere ulaşmaya çalışıyorlar falan. Şimdi
Bu Sultan bin Süleyman dediğimiz kişi 17 milyar dolarlık bir adam. Yani şu dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi. Dolayısıyla iş açısından da herhalde belki onu memnun etmek için böyle bir yardımları olmuş. 2 Hı tane hı. masajın işte onların eğitimiyle ilgili. Şimdi masaj yaptıranlar bilir yani herkes aynı değil yani bu. Herkes aynı şekilde masaj yapmıyor. Demek ki bunlar çok iyi yapıyorlar. Onu eğitmişler gibi falan bir durumda hani bir espri de yapabiliriz oradan ama sanıyorum bence yani Fetha Bey'den bir şey görmeyince onun bilgisi dışı. Mesela şimdi ben seninle konuşurken kardeşimle de konuştum az önce. Hı hı. İşte yani şey olarak diyoruz ki işte Bengü Hanım'da selamı var diyebiliriz. Değil mi? Bu bizim geleneğimizde olan bir şey. Şimdi Tabii, orada işte Fetha Bey'in de o da memnun olmuş ya da selam söylüyor gibi bir yazı Fetha Bey'i bağlamaz orada. Yani sadece bir iş tabii. ilişkisinden oluşan bir şey gibi. Ama farklı bir şey gördülerse arkadaşlar onları da beraber değerlendirebiliriz. Tabii, gördüğümüz ve senin ekibinle beraber tarayabildiğin kısımlar üzerinden Evet, zaten konuşuyoruz. Dediğin gibi evet, mask olayında nasıl emin olarak bu ifadelerin kesinlikle orada bulunduğuna dair kanıt olduğunu ifade ediyorsak, diğer isimlerle ilgili de aynı şekilde söylediğin gibi tam olarak sürecin içinde olduğu anlamına gelmeyebilir. evet, evet. Şimdi medya dedik. TGRT'nin de adı geçti. Bizde sosyal medyaya çok fazla yansıdı. Tabii medyadan biri olarak buraları çekinerek de konuşmakla beraber malum buradaki süreç neye işaret ediyor? Ne gördün belgelerde? Ya şimdi onu dedim ya bazen insanlar çok konuşuyorlar. Gereksiz savunmaya giriyorlar. Benim hiç tanımadığım yani TGRT'nin sahibini tanımıyorum. Hatta ben onların soy ismini Demirören sanmıştım. Sadece Ören'miş onlar. Hı hı. Yani bunu nereden biliyoruz? Kişinin yaptığı bir savunma var. Diyor ki benim adım burada. Biz işte Virgin Air'e ulaşmaya çalıştık. Onun dışında benim bir alakam yok. Bak yalanınız ortaya çıktı diyor. Şimdi ben feed'lerde görünce Epstein olayına da baktığımız için tabii ki ilgimi çekiyor. Evet, tabii, Bende tabii. de şöyle bir huy var. Yani bazen gördüğüm şeyi alıp işte bir araştırmak, bir hani kendi araştırmamı yapmak istiyorum. Ahmet Mücahit Ören tanımıyorum Hı kendisini. hı. Hı Hakikaten hı. tanımıyorum. Yani dedim ya soy isimlerini Demirören sanıyordum. Yani o kadar tanımıyorum. Yani bu kişi Ahmet Bey benim işte 2004'te bir e-mailden dolayı bana bu şekilde bir yakıştırma yapılamaz diyor. Ama ben size de gönderdiğim bir belge var. Hı hı. Terramar diye bir sivil toplum kuruluşu yine. Hatta ben biraz şey yaptım, bunu biraz daha açtım. Burada Ahmet Bey advisor olarak geçiyor. Hımm. 2012 senesi ve buranın başı Glenn Maxwell. Evet. Yani şimdi Ahmet Bey işte ben yok hiç alakam yok. Yani o tweet'i görmesem belki ben onu hiç araştırmayacaktım bile ama Evet. şimdi onu görüp 2004'te evet bir görüşme talebi olmuş. İşte kendisinin CV'sini göndermişler iş için. Ama bu 2012'de aynı yerdeler. Aynı örgütteler, aynı şey non-profit'teler. Advisory olarak gözüküyor. Eee, Glenn Maxwell'in başında olduğu bir yer burası. Ve küçük bir grup. Yani birbirlerini tanımamaları mümkün değil. Yani Ahmet Bey'in bence biraz hani orayı aşması lazım. Belki bundan Hı dolayı bize hı. kızacak ama yani kendisi keşke o kadar net hani açıkça bu olayları hiç üzerine alınmasaydı. Evet. Özellikle tarih de burada söylediğin gibi 2009 Yani çizgisi sonrası evet önemli. 2012 bu da çok saçma bir örgüt. Açık denizler nasıl korunur? İşte bir proje. Hımm. Açık denizler nasıl korunur? İşte yağış, oksijen, emilim, gıda, ekonomik fayda falan diye yani saçma sapan bir örgüt. Ondan sonra misyonu işte sosyal medya aracılığıyla açık denizleri tehdit eden ve eden en acil sorunlara karşı milyonlarca vatandaşı harekete geçirecek, çevresel farkındalık modelini dönüştürmeyi hedefleyen küresel bir girişimdir. Şimdi Ahmet Bey buranın eee, advisory board member'ı. Yani Nasıl bilmez sorusu geliyor evet. akla o zaman. Şöyle bunun devamında hani çok fazla belge yok. Yani bir tek işte Evet. bunu da ben İhlas Holding diye baktığım zaman gördüm. Ondan sonra bence oraya bir açıklık getirmesi, nasıl bir çalışma içinde olduğunu kamuoyuna açıklaması bence uygun olur. Uygun olur. Şimdi aslında konuştuğumuz kurumlar, isimler bize gösteriyor ki bu kadar dünya ölçeğinde farklı farklı alanlarda mide bulandırıcı bu sahneleri de izlememize neden olan böyle bir faaliyetle ilgili çok ciddi bir
sorumluluk noktasında ya da kiminle irtibata geçildiğinin ve kurumu temsilen aslında kiminle irtibata Hı hı. geçildiğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Şimdi dünyada pek çok noktada İsrail'le ilgili çok sıkıntılarla uğraşıyoruz. Özellikle, Gazze üzerindeki süreci seyretmek durumunda kaldık. Bir yandan farklı alanlarda çok tapkınca durumlara da işin içine sokan ve bunlar üzerinden insanlara ulaşmaya çalışan Hı hı. bir, hedef görüyoruz. İnanılmaz yani kelimelerin yetersiz kaldığı, mide bulandırıcı, başta da ifade ettiğimiz gibi bir durumu işaret ediyor. Burada sorumu şuraya getirmek istiyorum. Trump'la ilgili süreci anlattın. Ulaşmaya çalıştığını, aslında siyasi belki kariyeri noktasında zorlayıcı olmaya çalıştığı noktalar oldu ama şimdi damatla ilgili de, Kushner'le ilgili de yine o bütün siyasi diplomasi trafiğinin içinde Trump'la beraber yer alan çekirdek ekipten birinden bahsediyoruz. Jared Kushner. Yani Jared Evet, Kushner eğer daha önceki yanımızda da seninle konuştuğumuzda şöyle demiştik. Yani burası Trump'ın yumuşak karnı değil mi? Şey, evet, evet. Türkçeleri sen Yumuşak. düzelteceksin. Yumuşak Yumuşak. karnı. Neden? Çünkü yani Netanyahu ile olan ilişkisini biliyorum. Netanyahu'nun babasının, pardon, Jared Kushner'in babasının evinde Netanyahu'nun kaldığını biliyoruz Amerika'ya geldiğinde. Bunları hep konuştuk. Ve burada zaten hep yani ben bunları analiz ederken biraz zorlandığım noktalar Trump tarafından olaya baktığımda acaba bir an içinde çekilmiş mi, istemediği bir oluşumun içine çekilmiş mi? Onlar hep Evet. orada başladı bir şekilde. Burada bazen hani şey olur ya işte mesela şimdi Jared'e baktığımız zaman 786 dosya çıkıyor. Yani bunların hepsi tek tek dosyalar değil. Bazıları hani repeat olanlar ama işte bir e-mail var. O e-mailden bir başkası çıkıyor, o çıkıyor, bu çıkıyor. Şimdi bunlarda bir şekilde bu adam hepsi Jared ve Ivanka'ya yanaşmış, tanışmak Hımm. istemiş. İşte bu network dediğimiz bu network'ü nasıl genişletebiliriz diye düşündüğüne baktığımızda işte onların çalıştığı işte New Yorker diye bir magazin var. Onun işte sahibi Jared. İşte orada top 150'de olduğunu söylüyor falan. Böyle basit, bazen de çok basit olmayan, bazen de çok masum olmayan yorumları var. Biraz daha araştırmamız gerekiyor Jared Kushner olayını. Ben Jared Kushner'in çok temiz olduğunu düşünmüyorum. Hı. Şöyle de bir durum var. Jared Kushner'in babası mesela bu politik olaylarda az önceki bağışlardan falan bahsetmiştik ya. Hı hı. Orada ceza alıp hapis yatmış birisi. Ve orada Demokrat Parti'yi destekliyor mesela ve şu an damadı Trump'ın beyni. Yani orada öyle bir şeyimiz var. Yani bir tam çözülemeyen ya da çözülmesi gereken, üzerine gidilmesi gereken bir durum olduğunu ben düşünüyorum. Trump Evet. ne kadar bu olayın içinde olmasa da damadından dolayı belki bu olayın içine bir şekilde çekilmiş olabilir. Çünkü onunla ilişkileri var yani. Şey yok. Yani adaya gitti falan değil ama onunla bir şekilde onu networklerinde tutmuşlar. Onun gittiği Hımm. yerlere gidiyorlar, onun gittiği partilere gidiyorlar. Yani onlara yakın olmaya çalışmışlar. Bu bilinçli bir yaklaşım. Eee, Dediğimiz gibi hani bu bir pedofil olayı değil sadece. Bu bir casusluk örgütünün İsrail tarafından desteklenen bir casusluk örgütünün çalışma şekli. Evet. Yani Trump son üzerinden Trump'a doğrudan yaklaşamamaları, dolayısıyla Kushner'in damadının da dediğin gibi beyin takımında yer almış olması ona güvendiği anlamına da geliyor. Onun üzerinden belki etkilemeye çalıştıkları bir süreç oldu. kesinlikle öyle bir durum var ve etkilediler de zaten. Hani Gazze'deki olaylarda Evet. Amerika'nın aldığı tutum, gecikmesi, işte hani bir İsrail hükümetiyle İsrail halkını hani ayırmamız gerekiyor. Yani Yahudi halkla Tabii. oradaki hükümetin politikasını çok birbirine karıştırmak doğru olur mu emin değilim ama ben karıştırmamaya çalışıyorum. O yüzden Netanyahu gittikten sonra ve gitmek üzereydi zaten. Amerikan desteği olmamış olsaydı bence orada Jared Kushner'ın bir desteği olduğundan dolayı biraz daha bağlantılarını kuvvetlendiler ve orada kalabildi. Yani bu Gazze'deki olayların ilk çıktığını hatırlarsan Netanyahu gitmek üzereydi. Bir sürü protestolar var işte Supreme Court'ları işte anayasa mahkemeleri şunları bunları hepsi ayakta, halk sokakta falan ve pat diye bir olay oluyor. Evet. Evet. Ondan sonra da işte Amerika'nın desteğidir, şudur budur. Ama bunların hiçbiri aslında onlara uzun vadede fayda getirmedi. Şu an Amerika'da çok yani daha önce bu İsrail politikalarını destekleyen insanlar bile artık şu an bir tavır almış durumdalar. Mesela bugün Tucker Carlson, Megyn Kelly gibi çok sivri isimler yani
şu an nefret söylemleriyle dolaşıyorlar İsrail'e karşı. Yani bu çok hani herkesin artık görebileceği duruma geldi. Hani bir Evet, ters evet, tepti bir şekilde öyle söyleyebiliriz. evet. Ama öyle değil mi? Şu olanlara, yani başımıza sardıkları işlere, gördüklerimize insan inanamıyor. Yani simülasyonun içinde gibiyiz. Yani bu yani hani bazen biraz çaresizlikten kaynaklanan bir şey var. Durum var. Yani olayın içine ne kadar girebiliriz, giremeyiz gibi ve orada olan durumu görüyoruz. Binlerce, on binlerce çocuk. Yani yaşına bakılmadan, kim olduğuna bakılmadan Ay, yok evet. edildi. Yani bunun hani bunun ayıbını nasıl insanlık tarihi olarak söyleyeyim, yani bu nasıl tarihte yer alacak da nasıl bunu affettirecekler bilemiyorum. Yani bunun günahı çok büyük. Mümkün değil. Evet. Ankara Büyükelçisi, Suriye özel temsilcisi, yani bu Tombarak'tan söz ediyorum. Bir yandan özellikle Suriye ile ilgili bu kadar hassas bir dönemden Türkiye geçerken harita çizen, rota çizen, siyaset belirleyen ve Boğaz'a nazır konumuyla da böyle İstanbul'un da tadını çıkaran bir isimden bahsediyoruz. Epstein dosyasının da ortasında çıktı adı. Şimdi bu bence en önemli, Türkiye açısından en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü şu ana kadar konuştuğumuz isimlerin hepsi bir şekilde ya bizimle direkt ilgili değil ya da çok işte gereksiz yere isimleri bu dosyada almış kişiler. Ama Hı hı. Barak, yani Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi, bu kişi önemli. Bu kişi 2010, Evet, 2011 ve 12 yıllarında emlakçılık yapıyor. Yani bildiğiniz emlakçı. evet, Ve bu hepsiyle tanışması da oradan kaynaklı. Ve dolayısıyla bir bakıyoruz işte bu şeydeki o Sultan bin Süleyman yine buradan geliyor. Yani bu ona Epstein'in evini satmaya falan çalışıyor. Şimdi emlakçı olan bir kişi birden büyükelçi oluyor. evet, Çünkü ilişkilerini çok geliştirmişler bu arada. Arkadaşlığa dönüştürmüşler ve bunun bir tesadüf olduğunu düşünmek çok doğru değil. evet. Yani bence ben çok da iddialı da konuşmak istemiyorum ama bu çıkanlardan sonra Başkan Trump'ın Barack Bey'i geri çağırma durumu olabilir. Yani iş o noktaya kadar gidebilir. Çünkü bizim iş, bu kişinin mesela az önce dedi ki 786 dosyada şeyin ismi var. Jared Kushner'in. Bu kişi yaklaşık 815 dosyada ismi geçiyor ve bunların hepsi böyle çok böyle iç içe geçmişler. Yani çok yakın arkadaşlar. İşte partilere gidiyor, başka yerlere gidiyorlar ve bu kişinin şu an Türkiye'de faaliyet gösterip orada belli bir politika belirlemesi Amerika adına ben hani sakıncalı buluyorum. Bakalım yani Evet. önümüzdeki 1-2 hafta ne gösterecek ama bunu da biraz daha hani açıp ileriki programlarda daha da ayrıntılı Evet. inceleyebiliriz. Ama Ton ben Bayrak Türkiye'yi çok yakından, yani aslında güvenliğimizi, belki çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden bir nokta bile olabilir burası. aynen, aynen öyle. Dolayısıyla çok da dikkatli olması gerekiyor. Bir şeyi vardı hani bu en sonki depremde, Hatay depreminde izinsiz kuruluşlar gelip işte Türkiye'de yardım yapmaya çalışıyorlar falan filan. Biz de diyoruz ki işte hayır, bu bir güvenlik problemi, yani alamayız. Evet, O zaman evet. yani şu vardı, hükümete karşı bir böyle tepki vardı. Nasıl yardımları kabul etmezsiniz? Şimdi hükümet bunları uzun vadeli düşünmek zorunda. Hı Yani hı. bunlar bir gerçek. Yani çocuk kaçırımları, yani olayın başka vahim durumları var. Onlara yani sonra gireceğiz ileriki yayınlarda. Yani kaçırılan çocuklar, çocuk trafiği, yani insan trafiği, bu çocuklara ne yapıldığı, daha önce bizim Evet. hep böyle ya işte böyle saçma şey olur mu dediğimiz şeylerin aslında olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Bazı Çok videolar, ağır bir bazı tablo. resimler var. Onları sanıyorum paylaşacağız ileride yayın sırasında. Yani Evet. bunları çok dikkatli yaklaşmak gerekiyor, dikkatli incelemek gerekiyor. Bunu da bir pedofili olarak değil de bir uluslararası bir örgüt ve bu örgütün nasıl çalıştığını anlama açısından bakarsak bence herkese daha faydalı olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim aktardıkların için, bütün incelemeler için. Ben Şu ana teşekkür ederim. kadar hem ekibinle hem kendi başına, biliyorum, bütün toplantıların, mesailerin aralarında bu sorularıma cevap vermek için taradın belgeleri, şu ana kadar olan hâliyle. Belki ilerleyen dönemlerde senin de zamanın oldukça, belgeler tarandıkça da birlikte bakmaya devam edebiliriz. Tabii ki. Umuyoruz ki gördüğümüz son kötülük olur dünya adına da. İnşallah, inşallah ama yani biraz zor. O yüzden biraz hani kimle ne yaptığımızı iyi incelememiz, belirlememiz gerekiyor. Biraz daha temkinli yaklaşmakta fayda var. Yani Evet, şu anki teknolojinin bulunduğu işte mesela eskiden biri için bir araştırma yapıp bunları bulamazdık değil mi? Şu an bütün imkanlar var.
Yani o yüzden bir ilişki, iş ilişkisi, non-profit ilişkisi, hatta özel ilişki. Bunlar başlamadan önce bir Google search yapmakta fayda var. Bir nedir, ne değildir, ne geçmiş, ne geçmemiş onların hayatından, bu firmaların hayatından ne yapmışlar? Bence bunlara bakıp ondan sonra bu ilişkileri inşa etmek daha önemli. O yüzden biraz bu tarafın da yani kendi tarafımızın da sorumluluğu artmış oluyor. Çünkü bunlar Evet, biz hazır bilgilerse bunlara ulaşmamamız bizim suçumuz gibi geliyor. O evet. yüzden herkes biraz daha dikkatli davranmak durumunda. Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli uyarıların da. Sağ ol. Ya, Ben sevgili teşekkür ederim. Kemal. Sağ Çok olun. teşekkür ediyorum. Epstein dosyası, midemizi bulandıran o dosya, pedofili kısmı ile ilgili durumun dışında elbet pek çok unsur var. Uluslararası bir ajanlık faaliyetinden söz ediyoruz. İşin içine çekilmeye çalışılan isimleri, Türkiye'deki isimleri, konuşulan kurum, kuruluşlarla ilgili durumu ve dosyalarda nasıl geçtiğine ilişkin süreci aktardı sevgili Kemal Erkan. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bir başka yayında görüşünceye dek hoşça kalın. For more conversations like this, don't forget to subscribe. See you in another episode of United TV's Weekly Update. Stay united.